Herkese merhabalar, Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle her evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz kıyır kıyır nefis bir şerbetli tatlı tarifiyle geldim. O kadar lezzetli bir tatlı oldu ki bunu anlatmaya söz yetmez. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle şerbetimizi ocağa koymakla başlıyorum. Kabımın içerisine 3 su bardağı şeker ilave ettim. Üzerine 2,5 su bardağı su ve 1 yemek kaşığına yakın limon suyu ilave ediyorum. Daha sonra şerbetimin malzemelerini şöyle bir karıştırıyorum ve ocağa alıyorum. Ocakta kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıp 10 dakika kaynatıyorum. Şerbetimiz ocakta kaynarken biz tatlımızın hamurunu yoğurmaya başlayalım. Kabımın içerisine öncelikle 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ve oda ısısında yumuşamış 125 gram tereyağı ilave ediyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ve içerisine bir yumurtanın tamamını, gevrek olması için de 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Ve tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimizi karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı irmik ilave ediyorum. Ve irmiği de şöyle bir toparladıktan sonra unumu azar azar ilave edeceğim. Öncelikle unun yarısını ilave ediyorum ve daha sonra üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında olacağı için un miktarını dikkatli ekleyelim. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir. Unun kalan kısmını da ilave ettikten sonra spatulamı temizliyorum ve elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumuz çok sert bir hamur olmayacak. Çok sert bir hamur yaparsanız şerbetin içerisine çekmeyecek. O yüzden un miktarına dikkatli ekleyin. Hamurumu 2-3 dakika şöyle güzelce yoğurduktan sonra size kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, güzel bir kıvamı var. Bu arada şerbetimiz de hazır. Size şöyle kıvamını göstermek için çay tabağına alıp soğuttum. Siz de şerbet kaynarken çay tabağına birkaç damla şerbet koyup dolapta soğutun ve kıvamına bakın. Gördüğünüz gibi kıvamı çok katı değil. Çok katı olursa tatlımız içerisine çekmez. Şerbetimizi kenara ılımaya bırakıyorum. Hamurumuzdan şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Toplamda hamurumu 28 eşit parçaya ayırıyorum. Hamurumuzun tamamını bezelere ayırdıktan sonra içerisini doldurmaya geçiyorum. İç malzeme olarak 1,5 su bardağı iri kıyım ceviz kullanacağım. Öncelikle bezelerden bir tanesini alıyorum ve çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Çok fazla inceltmiyorum, çok da kalın olmayacak şekilde açıyorum. İçerisine 2 çay kaşığına yakın ceviz koyuyorum. Ve bohça gibi iyice kapatıyorum. Elimle yuvarladıktan sonra bir kürdan yardımıyla üzerine 6-7 tane çizik olacak şekilde kürdanla bastırıyorum. İlk tatlımız hazır.
Hemen borcamın içerisine yerleştiriyorum. Bu arada borcamımı yağlamadım. Hamurun içerisinde yağ bulunduğu için yağlamanıza hiç gerek yok. Hamurlarımız bitene kadar aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tatlılarımızın tamamına şekil verdikten sonra artık fırına girmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 30-35 dakika pişirmeye gönderiyorum. Tatlılarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel pembeleştiler. Altı da üstü de gayet güzel. Ilımış olan şerbetimizi hemen hiç bekletmeden fırından çıkardığımız tatlımızın üzerine döküyorum. Tüm şerbetimi ilave ettikten sonra kenarda şerbetinin çekmesi için üzeri kapalı bir şekilde dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda tatlımız şerbetini tamamıyla çekti. Tatlımızın üzerini Antep fıstığıyla süslüyorum. Siz isterseniz Hindistan cevizi ve cevizle de süsleyebilirsiniz. Tatlımız artık sunuma hazır. Şöyle bir tanesini alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Tatlımızı sunum tabağıma aldıktan sonra sizlerle iç dokusunu ve kıvamını paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi tatlımız çok güzel görünüyor. İçinin güzelliğini de şöyle bir gösteriyorum size. Kesinlikle denemenizi tavsiye edeceğim muhteşem bir tatlı oldu. Eminim ki sizler de denediğiniz zaman bana hak vereceksinizdir. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi ve bardak ölçüleri açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Şerbetin tamamını çekmesi için bu tarz tatlılarda üzeri kapalı bir şekilde dinlendirin. Kesinlikle herhangi bir hamurlaşma olmuyor. Şerbetin tamamını çekmiş, dışı kıyır kıyır nefis bir tatlı oldu. Kesinlikle çok beğeneceğiniz bir lezzet olduğundan eminim. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olup destek vermeyi unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.